Falschfahrer auf der A117 Zubringer Treptow Richtung Berlin zwischen Waltersdorfer Dreieck und Dreieck Treptow bekommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir melden Ihnen. Merhabalar değerli arkadaşlar. Yağmur zannedersem başlayacak. Ondan dolayı kısa tutacağım videoyu. Bahsettiğim gibi videonun başında da görmüşsünüzdür. Şaşırdım çünkü buradaki iş ortamı, çalışma ortamı beni şaşırttı. Şaşırttı çünkü fark ettim ki gerçekten en son teknolojiler, en son yapılan güncellemeler Almanya'da takip ediliyormuş. Daha önceden işte böyle Berlin'de hayatın biraz daha retro olmasından kaynaklı olsa gerek. Teknolojinin kullanılmasına, entegrasyonuna dair kaygılarım vardı. Ya işte hala mesela bir e-devlet sisteminin olmaması işte ya da evlere hala mektup beklememiz gibi. Ya bu adamlar neden kullanmıyor, neden yapmıyor? Ya da işte eski telefonlar hala yaygın olarak kullanılıyor. Ama gelip burada gördüğüm özellikle hastanede yeni farklı teknolojiler kullanılıyor ve deneniyor arkadaşlar. Şimdi ismini vermeyelim ama belli başlı medikal cihaz sektöründeki firmalar burada özellikle yapay zeka adına güzel işler çıkartıyorlar. Doktorların işlerini kolaylaştırabilecek tarzda güncellemeleri gördüm. Yani değerli arkadaşlar bu hospitasyon süreci gayet güzel, verimli bir şekilde geçiyor. Almanya'da çalışma gibi bir işte düşünceniz varsa kesinlikle hospitasyon bulun kendinize değerli arkadaşlar. Yani bu işin bir noktada en önemli hattı bir hospitasyonla işe başlamak. Hospitasyon aslında biraz daha böyle iş öncesi bir staj ama eğer kendinizi orada kanıtlarsanız, gerçekten kendinizi orada gösterebilirseniz işe başlama gibi bir durumunuz da olabiliyor veya orada yeterli kontenjan var ise. Şimdi değerli arkadaşlar değinmek istediğim bir diğer konu ise yapay zekanın etkisi. Yapay zeka özellikle tıbba girmiş bulunmakta. Yani son bir haftadır zaten izlediğim YouTube videolarının %80'i, %90'ı işte yapay zekanın geleceğimize nasıl etki edebileceği, iş alanlarında işte istihdam alanlarını nasıl daraltabileceği veya genişletebileceği üzerineydi. Burada fark ettiğim şey ise tıbba yapay zekanın entegrasyonu da çok hızlı. Yani özellikle medikal cihazlarda olsun, bu işin işte dokümantasyon kısmında olsun. Tabi burada dokümantasyon işlemleri o kadar çok fazla ki bir doktorun işte bir hastaya ayırdığı süre, vakit Türkiye'dekinden çok daha uzun.
Bunu asla Türkiye ile karşılaştırmayalım çünkü burada bir hastaya ayrılan dokümantasyon süreci bir kez çok daha uzun oluyor. Bu tarz işte farklılıklardan dolayı hospitasyonu görmek, hospitasyondaki işte gözlemler bayağı avantajlı olacaktır sizler için. Keza benim için de aynı şekilde öyle. İşte dokümantasyon kısmında olsun, yapay zekanın sunduğu avantajlarla birlikte doktorlar çok daha hızlı, seri çalışabiliyor, çok daha efektif çalışabiliyor. Bununla ilgili tabii ki daha detaylı bir videoda çekmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yapay zekanın kullanım alanları her geçen gün daha da genişliyor. Biz bile hızına yetişemiyoruz. Ben yani son zamanlarda özellikle 2024 yılında ki gelişmelerin beklediğimden çok daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Tabii bu süreç içerisinde arkadaşlar 3 hafta sonra arkadaşlar sınav termini geldi, sınav randevusu geldi. Şu anda ben de zaten o sınava hazırlanmaktayım. Ondan dolayı belki bu aralar biraz video çekimi yapamayabilirim. Yapsam da çok kısa olacaktır. Ama dediğim gibi işte son gözlemlerim, hospitasyyon sürecinde kullandığımız, yaptığımız işlerle ilgili daha detaylı bir videoda sizlere çekeceğim değerli arkadaşlar. Çok fazla sizleri de tutmayayım. Benim de hem de aynı zamanda hastanede işlerim var. Dışarıda video çekeyim dedim sizler için. Beğen tuşuna basmayı unutmayalım ve yorumlarınızı da ayrıca bekliyorum. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.